O yüzden bu tür masaj salonları da burada rağbet görüyor. Where are you from? Suriyeli ya. Şam. Ya Şam'dan gelen bir arkadaş burada. Bye bye. Bye bye. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Malezya bir şeriat ülkesi. Şeriatla yönetilen bir ülke. Burger üstüme geliyor. Bir bak Türkçe konuştum falan duyunca. Durakladım. Tabii hemen olaya müdahale. Malezya Kuala Lumpur'dan herkese selam. Bugün yine çok özel bir video ile birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Bugün Malezya Kuala Lumpur'dayız. Malezya Kuala Lumpur tanıtım videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet abi, şimdi Malezya sokaklarında böyle Kuala Lumpur sokaklarında kaybolmuş gezerken şöyle bakalım. Şimdi burada bir mekana denk geldim. Damaskus diye bir mekan var. Şimdi çok dikkatimi çekti. Önünde bir mahşeri bir kalabalık var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum şu an. Kenarından köşesinden falan bakıyorum. Sanırım burada çok popüler bir mekan. Dönerci, tavuk döner ve et döner falan satıyor bu arkadaşlar. Biraz içeri doğru gireyim diyorum. Tam olarak olayın içine bir dalayım. Ne oluyor, ne bitiyor merak ettim gerçekten. Şöyle ciddi bir sıra var. Bekleyenler var. Kuyruk falan var. Böyle keşmekeş bir durum. Şimdi burada bir şavurma hazırlayan bir, yani şavurma diyorlar tabi Araplar. Bir arkadaş var. Hello. What is your name? My name is Rabah. Rabah. Where are you from? Syria. Suriyeli ya. Şam. Yes. Ya Şam'dan gelen bir arkadaş burada şöyle mekan kurmuş arkadaşlar. Et döner ve tavuk döner satıyor ama burada inanılmaz bir izdiham var. Bakın şöyle çok ciddi bir 52. talep var. Fiyatlara bakalım biraz. Siz mi? Fiyatları falan göstermek istiyorum. Şimdi buradan alıyorlar bu arkadaşlar fişleri. Ödemesini yapıyorlar. Sonra isimle buradan, bu şekilde buradan kimin sırası geldiyse çağırıyorlar. Şimdi bakıyorum burada tavuk döner regular orta boy 12.90 ringgit, large 15.90 ringgit. Şöyle yanında patatesiyle beraber 17.90. Yani fiyatlar da aslında çok aşağıda değil ama demek ki burada çok seviyorlar bu ürünü. Bakın şöyle arkadaşlar, böyle karışık var, et tavuk şeklinde karışık da satıyorlar. Dürümcü bir arkadaş burası. Dürüm satıyorlar burada. Şöyle biraz da olayı anlamaya çalışıyorum. 71. Şimdi içeride oturan arkadaşlar da var ama içerisi tamamen dolu olduğu için genelde paket olarak alıp gidiyor bu arkadaşlar buradan. Şimdi bakın sıraya bakar mısınız arkadaşlar? Buradan bu sıra geliyor şöyle. Malezya'da bunu görmek çok şaşırtıcı geldi bana. Bu sıra buradan kasaya uğruyor. Kasadan ödemesini yapan yan tarafa geçiyor bu kalabalık alana. Bu kalabalık alanda da bu şekilde sıra bekliyorlar. İsminin okunmasını bekliyorlar daha doğrusu. Çok enteresan bir ortam. İlk defa burada böyle bir kalabalık bir dönerci görüyorum. Bu arkadaşlar burada Suriyeli mekan sahipleri. Hay maşallah, hay maşallah. Maşallah. Abi sen Türkçe biliyor musun? Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi maşallah. Yapıştır. Dahab abi, dahab. Yapıştır. Eleman lazım. Eleman lazım mı abi? Eleman lazım abi. Lazım abi. Lazım abi. Evet. Sana lazım mı çırak? Geleyim mi? Ay maşallah. Ay maşallah. Yapıştır. Süper. Where are you from? Syria. Suriye. Süper. I'm from Turkey. How I can say I love you in Turkey? Yes. How? You from? I'm from Syria, habibi. Suriye. Yes. Maşallah. Süper. Neyse, buradan çok sıra var. Ben şimdi sıranın olmadığı bir zaman gideceğim. Belki gelirim yine. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Hoşçakalın. Şehrin sokaklarında bir kaybolmak istiyorum. Karşıya doğru geçiyoruz. Ve şehir gerçekten çok temiz. Yani inanılmaz bir temiz. İnsanlar hiçbir şekilde yerlere bir şeyler atmıyorlar. Çok farklı bir kültürleri var. Yaşadıkları alana bayağı saygı gösteriyorlar ve
mümkün olduğunca temiz tutmaya çalışıyorlar. Şimdi burada bir künefeci bir arkadaş var. Şimdi bir şeyler tatmak istedim ama her birinde çok fazla sıra var. Künefelerinde, ondan sonra dönerlerinde falan. Diğer dönerci arkadaşlarda olduğu gibi Suriyeli arkadaşlarda. Bunlarda da bayağı bir sıra var. Hello. Where are you from? Suriye. Suriye. Türkçe? Türkçe biliyor musun? Türkçe biliyor musun? I don't speak. No speak. Okay. Okay. I've been for 8 years here. Yes. From But- Syria direct to Malaysia. Malezya. Suriye, Malezya. I've never been in Turkey. Okay. Bye bye. Şimdi buradan devam ediyoruz. Burada bu şekilde Arap restoranları falan var. Yine dönerciler falan ama hepsinde de mutlaka bir sıra var, görüyorsunuz. Burası bir market sanırım. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir içeriye doğru bakayım dedim. Hem oturma yerleri var. Burası ayrı bir market. Burası da bir Araplara ait bir market sanırım. Şöyle geçiyorum. Sanırım Araplara ait bir market burası. Şimdi hep Arapça yazılar var ama daha çok Arapların yoğun olarak kullandığı bir nokta olduğunu biliyorum. Kahveler falan var. Şöyle geçelim. Burada başka neler varmış. Bakın Türk markaları da dikkatimi çekti burada. Şöyle görüyorsunuz. Şu gruplar da var. Fiyatları yazmamışlar ama normalde yazarlar marketlerde. Bunların fiyatlarını göremedim burada. Neden olduğunu da bilmiyorum aslında. Bakın yoğurtlar falan normalde Asya'da kolay kolay bulamıyorsun ama burada yoğurt falan da gördüm ben. Şöyle bir yoğurt kovası var. Fiyatlarını bir türlü anlayamadım neden yazmıyorlar diye. Şimdi buradan içecek aldım arkadaşlar. Burası da Arapların uğrak noktası bir market. Bye bye. Bye bye. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Yani bir Türk gördüklerinde Türk olduğunu anlıyorsalar mutlaka iletişim kurmaya çalışıyor bu arkadaşlar. Marketler falan böyle Arap marketleri, Arap yemekleri, dönerler falan baya bir ilgi görüyor. Bu arkadaşların birçoğu da zaten Suriyeli. Suriyeliler buraya gelmiş, baya bir mekan açmışlar. Dönerci olarak çok yer açmışlar. Birçoğu da zaten İstanbul'da falan çalışmış. Döneri falan öğrenen bu taraflara kaçmış. Buralara yerleşmiş, Malezya'ya. Malezya'da biraz daha rahat ediyorlar. Diğer Asya ülkelerine göre daha rahat bir şekilde işlerini burada yürütebiliyorlar. Şimdi şehir videosuna devam ediyoruz. Şu an Bukit bölgesindeyim. Bukit bölgesinde şöyle bir metro istasyonları falan var. Alttan, üstten her yerden metrolar geçiyor buraya. Şehrin farklı noktalarına doğru. Yine Tayland'da görmüş olduğumuz family marketler, 7-Eleven marketleri falan burada da var aynı zamanda. Bayağı bir yaygın bir şekilde tercih ediliyor burada. Şimdi devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Kuala Lumpur sokaklarında böyle kaybolmaya devam ediyoruz. Şimdi şöyle marketler falan her zamanki gibi. Burası neydi? Elektronik üzerine bazı ürünler satıyor. İşte şarj cihazları. Onun haricinde böyle elektronik aletler, telefonlar falan. Ha bakın burada masaj salonları burada da varmış, evet. Bunlar biraz farklı masaj salonları. Şöyle göstereyim. Mutlu sonlu masaj salonuymuş buradaki masaj salonları. Özellikle hemen hemen hepsi öyleymiş. Öğrendiğim kadarıyla Malezya'da. Şöyle dönüyorum. Tabi burası Malezya bir şeriat ülkesi. Şeriatla yönetilen bir ülke. Haliyle bazı şeylerin yaşanması biraz kısıtlı olabiliyor insanlar için. O yüzden bu tür masaj salonları da burada
rağbet görüyor. Buraya gelen hem turistlerle alakalı hem kendi halkıyla alakalı. Tabii şimdi şeriatla yönetiliyor dedik ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki resmi olarak Malay halkıysanız zaten burada herhangi bir din seçme şansınız yok. Sadece ve sadece Müslüman olabiliyorsunuz. Bu yasalarla burada onaylanmış bir durum. Burada sadece Müslüman olabilirsiniz. Başka bir dine geçemezsiniz. Kanunen başvurabiliyorsunuz, dava açabiliyorsunuz. Burada yaşayan insanlar için söylüyorum, Malay halkı için. Başka bir dine geçmek istediğini söylemiş olsa bile bu zaten mahkemeden %99 geri dönebiliyormuş. Çok nadir bir şekilde geri dönmeme ihtimali var. Tabii Kuala Lumpur başkentte pek fazla böyle şeriat yönetimini falan hissetmiyor insanlar. Çünkü çok farklı insan ırklarından gruplar var burada. Farklı işte ırklardan gelen turistler de var aynı zamanda. O yüzden başkentte bunun için çok fazla sıkı bir yönetim yok. Ama biraz daha yerel bölgelere gidildiğinde İslam yönetimini, daha doğrusu şeriat yönetimini daha sıkı bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Zaten şeriat polisleri var farklı şehirlerde. Biraz daha yerel lokasyonlara gidildiğinde şeriat polisleri direkt işte herhangi bir evlilik dışında bay bayan yan yana yürüyorsa kimliğini sorabiliyor. Evli olup olmadığını kontrol edebiliyor. Ondan dolayı da burada genç yaşta kız erkekler çok hızlı bir şekilde evleniyorlar. Yani bakıyorsunuz 20 yaşında 2 tane çocuğu var, 3 tane çocuğu var. Çok hızlı bir şekilde evleniyorlar ki çok rahat bir şekilde dışarıda gezip dolaşabilsinler diye, el ele gezebilsinler diye. Onun haricinde Kuala Lumpur'da, özellikle Malezya'da evli değilseniz, Malay halkı için söylüyorum, Malay halkı evliliğin dışında dışarıda bir erkek arkadaşıyla veya bir kız arkadaşıyla kesinlikle gezip tozamaz. Bunun cezası bildiğim kadarıyla bayanlarda 40 kırbaç şeklinde sonlanıyor. Erkeklerde de aylarca hapis cezası olabiliyor ve onun haricinde de ısrarcı olunması durumunda da sanırım da idam cezasına kadar bu olay gidebiliyor. Ama sadece Malay halkı için bunu resmi olarak Malezya vatandaşlığı olduğunu varsayarsak, tabii farklı bir ırktansa, yine Malezya vatandaşı da olsa, Çinse, Hindistanlıysa bunların herhangi bir bu şekilde bir kısıtlaması yok bildiğim kadarıyla. Şimdi Kuala Lumpur sokaklarında gezerken bir abimle tanıştım. Şöyle karşılaştım daha doğrusu video çekerken. Abi kendini bir tanıtır mısın? İsmin neydi? Süleyman. Süleyman abi. İskenderun. Hatay doğumluyum. Hataylı. Nereden geldin? Münih'ten geldin. Evet. Şimdi ben video çekiyordum şöyle bu cadde üzerinde. Sonra videoya abi de denk geldi böyle. Bir baktı Türkçe konuştum falan duyunca. Durakladım. Tabii hemen olaya müdahale etti. Bizim Türklerin müdahale şekli var böyle hemen Türkçe duyunca, ben de öyle yapıyorum çünkü. Hoş. Şimdi Süleyman abiyle şöyle ufak bir gezinti yapıyoruz. O kaldığı otele doğru gidiyor. Ben de zaten Kuala Lumpur'un sokaklarında kendimi böyle kaybediyorum. Biraz kaybolmayı seviyorum ben gittiğim yerlerde, yeni yerlerde. Süleyman abi buraları biliyor herhalde. Turla mı geldin abi sen? Evet, turla geldik. Turla geldin. O çok güzel. Münih'ten geldik. Münih'ten. Ne kadar süredir buradasın abi? 4 gündür. Kaç gün daha kalacağım Malezya'da? Bir hafta daha. Bir hafta daha buradasın. 11 geceliğine geldik. 11 geceliğine geldin. Beğendin mi abi Kuala Lumpur'u? Nasıl Malezya? Güzel. Güzel değil mi? Güzel. Tavsiye ederim. Aynen. Yani güzel bir şehir. Tabii burada şey vardı, bir algı var. Şeriat yönetimiyle yönetiliyor diye ama ben böyle bir baskı görmedim burada. Evet, Kimse kimseye karışmıyor. Yani öyle bir baskı falan yok. İlk başta biraz şeydim böyle, hani gerçekten şeriat yönetimi hissediliyor mu? Tabii yerel bölgelerde bu hissediliyormuş. Şeriat polisleri falan varmış. Hani böyle evli değilsen, eğer Malay halkıysan bir müdahale ediliyormuş. Yani işte el ele gezemezsin falan, böyle onun farklı cezaları falan var. Israrcı olursan daha büyük cezaları varmış. Ama bu Kuala Lumpur şehri biraz daha böyle farklı milletlerin bulunduğu nokta olduğu için çok fazla böyle bir baskı hiç görmedim ben açıkçası. Doğru değil mi abi? Sen de yaşadın mı bilmiyorum. Yaşamadım ben hiç. Öyle bir şey görmedim ben. Nasıl abi? Singapur'a. Singapur'a şu an için düşünmüyorum abi. Şu an düşünmüyorum orayı.
Ya şu Oradan an geldik. şu an benim bütçem çok fazla Singapur'a el vermiyor. Singapur biraz pahalı bir yer. Abimin kaldığı zengin oteli orada. Görüşmek üzere. Abim de kanala abone oldu bu arada. Aynen. Görüşürüz abi. Allah'a emanet ol. Evet, güzel bir karşılaşma oldu Süleyman abimle. Ya ben diyorum ya, Türk her yerde diyorum ya, gerçekten mutlaka dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka karşılaşıyorsunuz. Yani bir turist Türk'le, işletmeci Türk'le mutlaka karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi devam ediyorum şöyle şehir videosuna. Şimdi bir metro istasyonunun çıkış tarafındayım şöyle. Burada gençler kaykayla antrenman yapıyorlar. Şöyle sıralı küçük standlar var burada. Döner möner falan koymuşlar. Yine Araplara yönelik küçük böyle baklavalar falan var. Özellikle Arap turistler burada çok rağbet gösteriyor bu baklavalara. Birçoğu zaten Şam mutfağı üzerine kurulu. Şam tatlıları falan çok fazla var burada. Direkt işte Suriye'den gelenler de var veya Suriye'den Türkiye'ye gelip de Türkiye'de bir şeyleri öğrenip işte döner vesaire o işleri öğrendikten sonra da burada parası olan gelip mekanını açmış. Rahat bir şekilde, daha kolay bir şekilde burada mekan açabiliyor bu arkadaşlar. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama. Hello. Yes. What is this? This is fish. Fish. This is Ha, chicken. balık. Fish and fish. Fish and coconut. Bu chicken, Yes. tavuk, fish, Yes. balık. This Fish and coconut. fish and coconut. Balık ve coconut. This This- is fish. He, only fish. Only. Şöyle yumurtalı ekmek falan da yapmış arkadaşlar burada. Vay be. Abim hazırlıyor vallahi, bir şeyler hazırlıyor buraya. This bread, egg bread. Yeah. Egg bread. Fish. Fish. Yes. Ha, balık ekmekmiş o. Balıklı ekmekli bir değişik, enteresan bir yemek. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum ama burada bir şey var, bir şeyler. Hello. What is this? This is sausage. Inside have cheese. Sosis. Sosis. Cheese sosis. Inside have cheese. Ha, sosis. Peynir varmış içerisinde. Only cheese. Yep. Only cheese. Yep. Yes. Peyniri kızartıyorlar böyle. Cips şeklinde. Böyle görüyorsunuz. It's quite chicken. So much one? This one 5 ringgit. 5 ringgit. Yeah. 5 ringgit ortalama 5, 10, 15, 20, 25 TL'ye falan denk geliyor bu. Bir tanesi 25 TL'ye denk geliyor. Kızarmış peynir yapıyorlar. Thank you very much. Şöyle sokak lezzetleri, Malezya'nın sokak lezzetleri. Ya aslında tatmak istiyorum ama çok farklı lezzetler var. Midemi de bozup burada herhangi bir zehirlenme bir şey yaşamak istemiyorum. Ondan dolayı çok temkinli oluyorum. Böyle bakıyorum, gerçekten yoğun bir şekilde satılıyorsa onu böyle bir tadına bakmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca böyle uzak durmaya çalışıyorum. Tabii böyle meyveler vesaire, onları rahat bir şekilde yiyebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz sularını falan. Çünkü sonuçta meyve, zehirlenme olasılığı çok düşük. Bakalım şöyle bir büyük bir kokonat kaç paraymış. Şimdi sordum bu arkadaşlara, böyle fresh kokonat bir bardak dolduruyorlar, içine kokonatın tanesini de atıyorlar. 8 ringgite denk geliyor sanırım şu an bu. 8 ringgite satıyorlar. Şöyle full bir bardak kokonat suyu. Tabii bu Tayland'da bir tık daha ucuzdu fiyat olarak. Yani kaç bahtı, yanlış olmasın, 20 bahta, 15 bahta falan da kokonat suyu falan içebiliyordunuz. Burada biraz daha yüksek geldi fiyat bana. Yaklaşık bir 50 TL'ye yakın bir fiyatı denk geliyor kokonat suyunun. Ama Tayland'da daha ucuzdu bu her halükarda. Bakın şöyle 3,5 diyor. Bir kutu meyve alıyorsun. Bunun 3,5'a. Ama burada şöyle bir enteresan bir durum söz konusu. Mesela burada avokado vesaire. Bunu arkadaşlar acı, şeker, limon, pul biber şeklinde soslamışlar şöyle. Bakın bu şekilde acıyı falan seviyorlar. İçine de atmayı da seviyorlar burada. Meyveleri soslamayı seviyorlar. Ve ilginç bir durum yani.
alışamadım diyebilirim aslında. Hello. This one cup how much? 100 gram 3 ringgit. But One cup you can mix. mix. Yes. This how much? One cup. This how much? One? Ha, 100 gram şeklinde. 100 gram. 100 gram şeklinde meyve alıyorsunuz, tartıyorlar. 3,5 ringgite tekabül ediyor bu 100 grama. Şöyle geçiyoruz yavaş yavaş. Bunun meyve suyu olarak da sanırım veriyorlar. Ne meyve suyuymuş bu? Geçiyorum şimdi şöyle. Mangonun meyve suyunu falan yapıyorlar burada. Mangonun meyve suyu burada 10 ringgit, büyük boy, küçük boy 8 ringgit şeklinde satılıyor. Buzlu bir meyve suyu. Buradan geçtik böyle. Evet arkadaşlar, şimdi Malezya halkının böyle uğrak noktası diyebileceğimiz bir lokanta. Tam da önünde bir arkadaş böyle gitar çalıyor. Şimdi bu mekan şöyle dolu, tavukçu olarak çalışıyor burası. Evet, şöyle tavuklu pilav satıyor bu arkadaşlar. Şimdi birazdan buradan bir şeyler yiyeceğim. Öncelikle bir şöyle içeri doğru bakayım. Lokanta şu an full artı full dolu. Maşallah güzel çalışıyor. Hello. Şimdi buradan menüyü alayım. Ben menüden bir ufak bir inceleme yapayım. Şu bölüm pilavla beraber tavuk 12 ringgit. Bir de burada sade tavuk var. Pilavsız şeklinde. 8,5, 9,5 fiyatlar değişiyor. Tabii çorba çeşitleri, salata çeşitleri falan da var. Şimdi bir tane sipariş vermek istiyorum. Bakalım ne sipariş verebilirim. Bu garson arkadaş az önce geldi, bir tavuklu pilav söyledim. Şöyle bakalım nasıl bir ürün gelecek. Gelsin hele bir tadına bakalım. Evet, şimdi tavuklu pilavımı söyledim. Şöyle pilav geldi. Daha tadına bakmadım. Şimdi bakacağım tadına. Şöyle bir çorba geldi. Çorbayı da içerisinde böyle ücretsiz veriyorlarmış. Yani farklı bir çorba. Nasıl bir çorba olduğunu bilmiyorum. Tadına bakacağım. Bir de şöyle bir tavuğum geldi. Yanına bir parça salatalık koymuşlar. Bir de sos var böyle. Bu sosu da muhtemelen şöyle döküyorum. Acılı bir sos olduğunu düşünüyorum. Bakacağım şimdi tadına. Evet, şimdi arkadaşlar Malezya Kuala Lumpur meydanındayım. Şöyle görüyorsunuz arkamdaki yapıları. Şöyle göstereyim. Çok şık bir görüntüsü var böyle. Çok böyle Avrupa'yı bir görüntüsü var. Her ne kadar şeriat yönetiminde olsa da Malezya, bunu hiçbir şekilde Kuala Lumpur'da hissetmiyorsunuz. Çok rahat bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Herhangi bir anlatıldığı gibi de değil yani. Şöyle polisler çevirip rahatsız edebiliyor vesaire. Onlar yok. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik, hesabımızı ödedik. Şimdi mekandan çıkıyoruz. Yasaların ağırlıklı olarak kullanıldığı kişiler genelde Malay halkı, yani Malezya'nın kendi halkı. O da farklı bir etnik kimlikte ise onlara da herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Sadece Malay halkına bu yaptırımlar uygulanabiliyor burada yasalar gereğince. Ondan dolayı da normal turist olarak gelenlerin herhangi bir yaptırıma uğraması, işte el ele geziyor, işte bayan erkek vesaire, onlarda herhangi bir yaptırım uygulaması söz konusu bile değil. Dışarıdan belki farklı bir algı oluşabilir ama kesinlikle herhangi bir sıkıntı yaşayacağınız bir şehir değil. Gayet modern, insanların da böyle birbirine karşı nazik, kibar olduğu bir şehir, bir ülke diye ilk izlenimlerim bu şekilde. Şehrin içerisinde kaybolmaya devam ediyorum şu an.
Çok merkezi bir noktadayım şu an, bakın. Bu şehir meydanının ismini bilen arkadaşlar lütfen videonun yorumlar kısmına bunu yazsınlar. Yani biraz araştırdım, birkaç tane farklı yazı buldum burayla alakalı. Net olarak emin olmadığım için bunu aktarmak istemedim. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle şehrin içinde kaybolmaya devam ediyoruz. Burada bir neydi burası, bakıyorum şöyle. Bir alışveriş merkezi gibi bir yer sanırım burası da. Evet, sanırım bir alışveriş merkezi. Şimdi devam ediyoruz. İçeriye girmek istemedim buradan. Şöyle metro istasyon çıkışı burası da. Evet, devam ediyoruz Kuala Lumpur'da. Şimdi burada farklı kültürlerden insanları görebilmek Kuala Lumpur'da çok mümkün. Turist olarak gelenler var. Yine Malezya vatandaşı ama farklı ırklardan olan insanlar da var. Hindular var, Çinliler var. Çok modern bir şehir böyle. Tabii fiyat skalası biraz yüksek gibi bazı noktalarda. Yani yeme içme pek o kadar değil ama diğer kozmetikti, parfümdü vesaire o tür ürünleri alacak olursanız oldukça yüksek fiyatları. Yeme içme de tabii bir Tayland gibi değil. Tayland'dan çok daha pahalıya denk geliyor. Zaten dolar TL hesabı yaparsanız onun ekstra bir dezavantajı mutlaka var. Pek çok şey burada dolar üzerinden hesaplanıyor. Yani bir kart kullanırsanız bile bir post yazı çekimlerinde o şekilde bile direkt dolardan hesaplanıyor. Dolar kuru üzerinden hesaplandığı için de maalesef ki bizim TL bazında hesapladığımızda biraz pahalıya geliyor gezerken. Şimdi bakın şöyle Kuala Lumpur şehir meydanındayım şu an. Gayet hoş ve temiz bir şehir. Gerçekten insanları böyle çok oturmuş bir sistemi var. Şehir sistemi var. Bir kargaşa yok. Bazen kornalar falan çalıyor ama genelde %80 araçlardan korna sesi duymanız çok zor. Burası da şehrin en büyük alışveriş merkeziymiş. Pavilyon diye bir yer. Yani içine girince insan kaybolabilir diye söylediler. Bir bakmak istiyorum. Gerçekten kaybolacak mıyım içeride? Emin değilim. Şu gayet hoş bir yer. Evet, şimdi tam karşında dev bir ekran var. Şöyle 3 boyutlu bir ekran görüyorsunuz. Tam da arkamda bir hoparlör var. Şöyle yüksek kalitede bir ses yayını yapıyor. Bütün meydana doğru. Şimdi bu ekranda bir reklamlar dönüyor. 3 boyutlu olarak reklamlar dönüyor. Reklamlar dönerken de sanki o görüntü dışarıya çıkıyormuş gibi bir izlenim oluşturuyor. Çok başarılı ama bakın yani şu an görüyorsunuz. Ve şehrin pek çok, yani şehir merkezinde, meydanın pek çok alanında da bu ekran görünüyor. 3 boyutlu bir ekran zaten. Muhteşem görüntü ya. Tamamen 3 boyutlu bir görüntü. Bakın görüyorsunuz. Burger üstüme geliyor. Abi mükemmel ya. Evet.